Türkiye-Yunanistan kavgasından kim para kazanıyor? Yunanistan'la Türkiye ortak olsa kim kaybeder? Böyle bir soru sorduğum diye linç edilebilirim ama ne Türkler ne Yunanlılar tarafından değil. Fransız ve elbette hepsinde ortaklığı olan İsrail şirketleri tarafından olabilir. Kıbrıs Rum kesiminde petrol çıksa bunu kim çıkaracak? Yunanistan mı? Ege'de hatta Patras Limanı'nın açıklarında İonya Denizi'nde petrol veya doğalgaz bulunsa bunu kim çıkaracak? Yunanistan mı? Kesinlikle hayır. Bunu Fransız ve İsrail şirketleri yapacaklar ve Yunanistan'ın payı ne olacak dersiniz? Yunanistan küçük bir yüzdeyle yetinmek zorunda kalacak. Kahramanlık duyguları, Helenistik dönem hikayeleri ortaya atılacak ve akşam olunca ellerinde Yunan bayraklarıyla sevinen halk o küçük yüzdeyi bile alamayacak. Bunu biliyorum çünkü Türkiye'liyim. Biliyorum çünkü uzun yıllar aynı tuzaklar içinde oyalandık. Bu yüzden Türkiye-Yunanistan kavgasından kim para kazanıyor? Yunanistan'la Türkiye ortak olsa kim kaybeder diye soru sorsam o şirketlerin para verdiği medyanın veya sosyal medyanın milliyetçilik satan trollerinin beni linç edeceğini biliyorum dedim. Ben çocukken Türkiye'de işler kötüydü. Babam işten atılmıştı ve iş bulamıyordu ama olsun Yunanistan diye bir düşmanımız vardı. Türk ordusu banka kuruyordu. Benzin istasyonları açıyordu ama bizim musluklarımızdan su bile akmıyordu. Olsun gece Türkiye'yi işgal etmek için hazırlanan Yunanistan diye bir düşman vardı ve biz akmayan musluklardan, işsizliklerden, çalışmayan otobüslerden, caddelerde birikmiş çöplerden şikayet etme hakkımız yoktu. Çünkü büyük düşman sınırda Türkiye işgal etmeye hazırlanıyordu. Kendimizi kötü hissettiğimiz anlarda Türk Hava Kuvvetleri Ege'de Yunan Hava Kuvvetleri'yle it dalaşı yapardı. Ertesi gün Türkiye'nin büyük gazetelerinde Yunan uçağını nasıl denizde döktüğümüzle gururlanırdık. Yunanistan bizi tehdit eder, biz de silahlar satın alır, biraz daha fakirleşir. Yine Brüksel'de Türkiye'nin kaderine karar veren o adamlara daha da borçlanırdı. Bu bizim hikayemizdi. Eskiden öyleydi. Ama şimdi Yunanistan'ın hikayesi. ABD'nin daha fazla silah satabilmek için zamanında bize yaptığı numaraların aynısını şimdi Fransa Yunanistan'a yapıyor. Eğer varsa bir gaz ya da petrol onu çalıp götürmek, Yunanistan'a kalan küçük bir payı da verdikleri o pahalı uçak ve silahlara saymak için tuzak kuruyorlar. İşte tam bu sebeple Türkiye-Yunanistan kavgasından kim para kazanıyor? Yunanistan'la Türkiye ortak olsa kim kaybeder diye soruyorum. Yunanistan savaş uçağı mı almak istiyor? Elbette almalı. Ama Fransızların çok pahalı, o çok küçük ve eski nesil Rafale uçakları yerine hem daha ucuz hem daha yetenekli Avrupa'nın Eurofighter uçaklarını niye tercih etmiyor mesela? Fransızların sadece sömürgecilerine zorla sattığı uçağı neden kabul etmek zorunda kalıyor Yunanistan? Yunanistan küçük Napolyon Macron'un küreselcilik tuzaklarından kendini korumak zorunda. Yunanistan artık Brüksel yerine Atina'dan yönetilmeli. Bunların hepsini Türkiye ile birlikte yapabilir. Petrol, doğalgaz hatta İHA ve SİHA'lar dahil birçok savaş teknolojisine kavuşabilir. Türkiye kendisi için açtığı gerçek milli kalkınma dirayetini komşusu için de gösterebilir. Türkiye'nin bunu yapmaya gücü de var, niyeti de. Türkiye-Yunanistan kavgasından sömürgeciler para kazanır. Yunanistan'la Türkiye ortak olsa sömürgeciler kaybeder. Bu çok eski bir hikayedir ve bu çok eski bir sömürge yoludur. Ben biliyorum çünkü Türkiye'liyim, çünkü bu benim eski hikayem. Şimdi Yunanistan'a diyorum ki bu sizin yeni hikayeniz olmasın. Fransa sizi sömürmeye çalışıyor. Fransa sizi kullanmaya çalışıyor.